Her anne baba çocuğunun iyi olduğunu düşünmek ister. Fakat bazen öyle belirtiler vardır ki çocuklar bunları söyleyemez. Bunları anlayabilmek ebeveynlere, yani biz anne babalara düşer. Bugünkü konuğum doçent doktor Meryem Keçeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam, çocuğum iyi görünüyor fakat altta yatan bir hastalık olabilir mi? Bunu nereden anlayabiliriz? Bunu öncelikle hastamızın göstermiş olduğu belirtilerden anlayabiliriz. Özellikle inatçı karın ağrısı oluyorsa, büyüme gelişmesi takibinde geri kalmaya başladıysa, kusması oluyorsa, kakada kan varsa, bir takım kandaki değerleri düşük ya da yüksekse böyle durumlarda biz altta yatan bir hastalıktan şüphe edebiliyoruz. Çok güzel. Peki hocam, sık tekrarlayan karın ağrılarında biz ne zaman alarm durumuna geçmeliyiz? Sık tekrarlayan karın ağrısı da özellikle ebeveynlerin çok sık başvuru nedenlerinden birisi. Çocuklarda genellikle fonksiyonel dediğimiz 10-15 dakika süren gelip geçici karın ağrıları olabiliyor. Dediğiniz gibi bazı belirtiler ise özellikle bizim için uyarıcı olmalı. Bu uyarıcı olan belirtiler nelerdir? Çocuğun inatçı kusması varsa ya da safralı ya da kanlı kusması oluyorsa ya da dışkı böyle mukuslu dediğimiz balgamlı, iltihaplı görünüme sahipse ya da kakadan kanama olduysa, çocuğun ağzı kokuyorsa ve bu koku sabahları özellikle artmışsa, çocuğun kilo alımı geriyse, kilo takibinde özellikle gelişim eğrisinde düşme gördüysek, örneğin çocuğumuz 10 persentile giden minyon yapılı bir çocuk olabilir ama takibinde eğer persentil eğrisi 3. persentile düştüyse ya da daha da düşmeye devam ediyor, gelişimi geri kalıyor, kilo almıyor, boy uzaması durmuşsa böyle durumlar bizim için uyarıcı olmalı. Karın ağrısında da özellikle karın ağrısı her gün oluyorsa, çok şiddetliyse, gelip geçici değil, süreklilik arz ediyorsa, çocuğun günlük hayatını, okul başarısını etkiliyorsa yine bu belirtiler de bizim için uyarıcı olmalı. Bunun dışında yine karın ağrısına ateş eşlik ediyorsa ya da o karın ağrısı ataklar şeklinde geliyorsa, ailede de herhangi bir kronik hastalık öyküsü varsa, örneğin çölyak hastalığı gibi, iltihabi bağırsak hastalığı gibi, bağırsak polibi gibi genetik yatkınlıkla oluşabilecek bir hastalık varsa bizim için uyarıcı olmalı. Anladım. Peki hocam, bazı çocuklarda mesela karın ağrısı bir bahane olarak kullanılabiliyor. Biz bunu anne babalar olarak anlayabilir miyiz? Yani karnım ağrıyor, ben bugün okula gitmek istemiyorum cümlesi bir bahane midir yoksa gerçekten ağrıyor mu? Bunun ikisini ayırt edebilir miyiz? Tabii ki ayırt edebiliriz. Çocuklarda dediğiniz gibi bunu ayırt etmek o kadar zor ki bazı çocuklar ağrıyı tarif edemeyebiliyor ya da ağrıyı daha şiddetli algılayabiliyor. Tabii ki ebeveynler de sürekli karnım ağrıyor diyen bir çocuk karşısında tedirgin oluyorlar. Evet. Böyle durumlarda doktora başvurma isteği oluşuyor tabii ki ister istemez. Aileler şuna dikkat etmeli. Özellikle sabahları okula gitmeden önce başlayan karın ağrıları, tatil döneminde karın ağrısı rahatlıyorsa ama okul döneminde karın ağrıları artmaya başladıysa, aynı zamanda psikolojik faktörler de biliyorsunuz fonksiyonel dediğimiz mide bağırsak sistemin çalışmasını da etkileyebiliyor. Ne yazık ki günümüzde artık akran zorbalığı, psikolojik faktörler, çevresel faktörler, mide bağırsak sistemi, gastrointestinal sistemi ne yazık ki etkileyebiliyor. Beslenme de çok önemli bir faktör. O yüzden bizim işimiz gitgide zorlaşıyor. Çocuğun eğer uykudan uyandıran karın ağrısı varsa biz çocuk doktorları, çocuk gastroenteroloji hekimleri olarak diyoruz ki anne babalara, çocuğunuz karın ağrısıyla uykudan uyanıyorsa bu psikolojik değildir. Bizim mutlaka bunu araştırmamız gerekir şeklinde söylüyorsak. Kakanın yapısı değiştiyse, kakanın yapısının değişmesi ne demek? Kaka normalden kalınsa ya da normalden daha sıvıysa ya da az önce bahsettiğimiz gibi kakada mukus ya da kan varsa bunlar uyarıcı olmalı. Çocuk karnım ağrıyor diyor, kusuyor, kustuktan sonra rahatlıyor. Bu da yine altta yatan bir hastalık olduğunu bize gösterebiliyor. Ya da kusuyor, kustuktan sonra hiç rahatlamıyor, karın ağrısı devam ediyor. Bunlar da bizim için uyarıcı olmalı. Örneğin hafta sonu oldu, çocuğun karın ağrısı yok. Ama okuldan ya da sınavlardan konu açıldığında çocuğun karın ağrısı başlıyorsa tabii ki bu psikolojik olabilir. Ya da karın ağrısı olduğunda çocuğunuzla iletişime geçtiniz, konuştunuz. Çocuk bir anda gözleri parladı, karın ağrısı bir anda geçti. Biz bunu muayene esnasında da kullanıyoruz. Mesela karnım çok ağrıyor diyor. Biz çocukla konuşmaya başlıyoruz. Okul başarısını sorguluyoruz. Nasıl gidiyor diyoruz. İşte neler yaptın bugün, neyden zevk alırsın dediğimizde
Karın ağrısını çocuk unutuyor ve karın muayenesinde çocuğun rahatladığını da gözlemleyebiliyoruz. Yani aslında çocuklarda işimiz çok zor ama bir takım noktalara dikkat edecek olursak işimiz kolaylaşabiliyor. Tabii ki laboratuvar testleri de bize yardımcı olabiliyor. Altta yatan bir hastalık varsa bir takım kan değerlerinin yükselmiş olduğunu ya da bir takım değerlerin düşmüş olduğunu gözlemleyerek de evet bu çocukta altta yatan bir neden var diyebiliyoruz. Ama baktık çocuğun kan değerleri çok iyi, vitamin, mineral değerleri çok iyi, beslenme çok iyi. Böyle durumlarda ise diyoruz ki anne babalara lütfen endişe etmeyin. Bu çocuk gerçekten çok sağlıklı, altta yatan bir neden yok. Ama çevresel faktörlerin kontrol edilmesi gerekiyor şeklinde ailelere bilgi veriyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi bu çevresel faktörler ne? Belki çocuk okul ortamını sevmiyor, belki akran zorbalığına maruz kalıyor, belki okulundan memnun değil. Yani çocuğumuzun ilgi alanına yönelik bir okul da olmayabilir. Bu faktörlerin de değerlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında okul kantinindeki beslenme düzeni nasıl, okulda çıkan yemekler nasıl, bazen çok yağlı yemekler de gastrointestinal sistemi etkileyebiliyor ya da Vücuda alışkın değilse o yemek. evet. Evde yenilen farklı, orada yenilen farklı. Tabii ki yani evde siz zeytinyağlı yemekler yapıyorsunuz, çok sağlıklı besliyorsunuz. Okul kantininde mesela fast food çıkıyor ya da çok yağlı yemekler çıkabiliyor ya da baharatlı yemekler çıkabiliyor. Bunlar da tabii ki çocuğumuzun gastrointestinal sistemini etkileyebilir. Yani çocuğumuzun bir şikayeti olduğunda aslında bizim bu şikayetleri çok yönlü düşünmemiz gerekiyor. Çocuk ve çocuğun çevresi olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çevresel faktörler ne yazık ki günümüzde çocukları çok fazla etkiliyor. Şimdi hocam bize en çok sorulan 2 tane soru var aslında. Bunları arka arkaya sormak istiyorum. Birincisi kabızlık ne kadar uzun sürerse biz artık riskli duruma düşeriz. İkincisi de ishal ne kadar uzun sürerse bu riskli bir alarm durumuna geçirir bizi. Bunlar da yine çok sık sorulan soruların başında geliyor. Eğer kabızlık 3 aydan fazla sürüyorsa uyarıcı olmalı. Bir de ailelerin çok sık sorduğu ve aslında merak ettiği diğer bir nokta da hocam biz ne zaman kabızlık diyeceğiz? Özellikle haftada 2'den az dışkılama oluyorsa, yani dışkılama sayısı önemli ama dışkılama sayısı kadar çocuğun kakasının sertliği de önemli. Kaka çok sert mi, parça parça yapıyor mu ya da dışkısı kalın mı? Normal dışkının kıvamının diş macunu kıvamında olması gerekiyor. Ne daha cıvık olacak ne daha sert olacak. Kakanın çok sert olması durumunda da ya da ağrılı dışkı yapma durumunda da biz yine çocuklarda kabızlıktan bahsediyoruz. Eğer kabızlık süresi yeterli beslenme, yeterli lif alımı, sağlıklı beslenme, sebze meyveyi günlük yeterli miktarda aldığı halde, yeterli sıvıyı aldığı halde devam ediyorsa mutlaka altta yatan bir neden var mı diye araştırmamız gerekiyor. İshal 4 haftadan uzun sürdüğünde biz bu duruma diyoruz ki uzamış ishal. Uzamış ishal durumunda da mutlaka çocukta altta yatan bir hastalık var mı diye düşünmemiz ve bizim bunu araştırmamız gerekiyor. Öncelikle dışkı testlerini yapıyoruz. Dışkı testlerinde bir anormallik yoksa bir takım kan testleri yapmamız gerekebiliyor. Ve son aşama gerekirse endoskopi ve kolonoskopi bile yapmamız gerekebiliyor açıkçası. Anladım. Peki hocam az önce bahsettik kakada kan. Şimdi 2 tane bizim tespit ettiğimiz kan yöntemi var. Bir tanesi gözle görülen, bir de gaytada gizli kan dediğimiz ailelerin göremediği. Bunların ikisi arasındaki fark nedir? Hangisi daha tehlikelidir? Ne yapmak gerekir? Tabii ki gizli kanama da tehlikeli. Tabii ki gözle görünen kanama tehlikeli olduğu gibi aynı zamanda gizli kanama da tehlikeli. Çünkü kanamanın yerini bulmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bazen endoskopi, kolonoskopi ile bağırsaktaki ya da midedeki bir ülseri yakalayabiliyoruz ya da bağırsaktaki bir polibi bulup hemen tedavi edebiliyoruz polibi alarak. Ama kimi zaman bu iş o kadar kolay olmayabiliyor. Endoskopi ve kolonoskopi ile ulaşabildiğimiz mide ve bağırsak bölümleri sınırlı olabiliyor. Mesela ince bağırsağın büyük bir kısmını göremeyebiliyoruz. Arada kalan segment de diyebiliriz. Örneğin 12 parmak bağırsağına kadar üst endoskopide gidebiliyorken kolonoskopide de ileum dediğimiz ince bağırsağın son bölümüne kadar görebiliyoruz. Arada kalan ince bağırsak bölümünü de açıkçası çok net değerlendiremeyebiliyoruz. Gizli kanama durumunda endoskopi yaptık, kolonoskopi yaptık, kanayan bir yer bulamadık ya da şöyle bir durum da olabiliyor, kanama durmuş olabiliyor. Kanama durmuş olduğunda da kanama geçtiğinde de
Bazen biliyorsunuz bir takım ülserler kanayıp remisyon dediğimiz hani uyku dönemine geçebiliyor. Sonra tekrar aktifleşebiliyor. Yani açıkçası işimiz çok zor. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Eğer çocuğun yaşı müsaade ediyorsa kapsül endoskopi dediğimiz endoskopi ve kolonoskopi ile ulaşamadığımız bağırsak bölümlerini de kapsül endoskopi ile çok güzel bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Orada kanayan yeri tespit ettiğimizde de bazen cerrahlardan yardım gerekebiliyor, bazen bizim ilaç başlamamız gerekebiliyor. Çocuğumuzu bu şekilde şifaya kavuşturabiliyoruz. Hocam bu çocukluk dediğimiz hangi yaş aralığından bahsediyoruz şu an? 0-2 yaşından bahsediyoruz, daha büyük çocuklardan mı? Hangi çocuklardan bahsediyoruz? Genellikle çocuklarda yeni doğan döneminde de biz kabızlığı görebiliyoruz. Ama yeni doğan döneminde olan kabızlıklarda 0-3 ay arası çocuklarda genellikle altta yatan anatomik bir neden olabilir mi diye aklımıza geliyor açıkçası. Yaş yaş aslında kabızlık nedenleri çok farklı. 0-3 ay arası çocuklarda genellikle biz bunu anatomik bir bozukluk olabilir mi? Biliyorsunuz anüs dediğimiz bölgede darlık olabiliyor, çatlak olabiliyor. O bölgede yapısal bozukluklar olabiliyor. Hirschsprung hastalığı dediğimiz bağırsaklar yeterli çalışmayabiliyor. Ya da yüksek anal atrezi dediğimiz anal bölgenin tam gelişmemesi durumu olabiliyor. Yaşa göre kabızlık nedenleri aslında çok farklı. Ek gıda döneminde 6. aydan sonra yine bebeklerde de 6. aydan 2 yaşa kadar da bebeklerde kabızlığı çok sık görüyoruz. Ek gıdaya yeni başladığımız için görüyoruz. Yeterli sıvı alınmamasına bağlı, yeterli lif alınmamasına bağlı görebiliyoruz. Ya da bir takım hormonların vücudumuzda eksik olmasına bağlı da görebiliyoruz. Örneğin tiroid hormonumuz düşükse kabızlık görebiliriz, kabızlık yaşayabiliriz gibi. Bunun dışında 2-4 yaş arası çocuklarda özellikle tuvalet eğitiminin başladığı bir dönem olduğu için çocukta eğer bir tuvalet fobisi varsa, tuvalet eğitimine henüz hazır değilse ya da travmatik bir tuvalet eğitimi süreci yaşadıysa ya da yine altta yatan benzer rahatsızlıklar varsa biz buna organik nedenler diyoruz altta bir hastalık olması durumunda. Bu gibi durumlarda da çocuklarda kabızlığı görebiliyoruz. 4. yaşından sonra gördüğümüz kabızlık çeşitleri aslında açık konuşmak gerekirse erişkinlik dönemindeki nedenlerle hemen hemen benzer oluyor. Yani kabaca diyebiliriz ki 4 yaşına kadar çocukluk dönemi kabızlığından bahsedebiliriz. Tamam, anladım. Peki hocam, yine ailelerin çok kendi aralarında konuştuğu bir durum var. İşte okula giden çocuklar hep sınıflandırılır ya. Benim çocuğum diğer çocuktan daha zayıf. Bu zayıflığın sebebi her zaman beslenme midir? Her zaman beslenme değildir. Her çocuk kendi özelinde değerlendirilmeli. Çünkü her çocuk biliyorsunuz bir genetik standartla doğuyor, tamam, ama bir az önce bahsettiğimiz gibi çevresel faktörler de var, genetik faktörler de var. Anne baba boyuna göre bizim hesapladığımız özellikle bir hedef boyu ve hedef kilosu da var. Çocuğumuzun doğumunda bir kilosu var. Zamanında mı doğdu, prematüre mi doğdu? Bunların hepsi çocuğun gelişim sürecini etkiliyor. Ve biz çocukları doğumundan itibaren gelişim açısından takip ediyoruz ve takip edilmesi gerekiyor çocuklarımızın düzenli bir biçimde. Çocuklarımızın takibi esnasında örneğin çocuğunuz 50. persentil dediğimiz ortalamada gidiyor. Ortalamada gidiyorsa kendi persentilinde sıkıntı yok. Örneğin kilosu ortalama persentilde 50. persentilde giderken boyu 75 persentilde ama takibinde baktık boy persentil 50. persentile düştü, kilo persentil 10. persentile düştü. O zaman biz hekimler olarak hemen uyanıyoruz. Diyoruz ki burada bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir sorun var diyoruz ve hem aileden detaylı bilgi alıyoruz. Diyoruz ki bu çocukta ne değişti? Bu çocuğun beslenmesi mi değişti? Bu çocuğun hastaneye yatışı oldu mu? Yani altta yatan bir hastalık var mı sorusu daha çok aklımıza gelmeye başlıyor. Ya da çocuğumuzun düzenli aldığı bir ilaç var mı? İştahını artırabilecek, azaltabilecek, çocuğun büyümesini engelleyebilecek bir neden var mı? Bunların detaylı araştırılması işte o zaman gerekebiliyor. Şimdi çocukların bazılarında bir iştahsızlık var. Yani sevdiği yemeği de verseniz, sevmediği yemeği de verseniz yemiyor. Bunun sonucunda bir mide ya da bağırsak sıkıntısı, sorunu ortaya çıkma ihtimali var mı? Yoksa doğal, normal bir durum mudur bu? Çocuklarda tabii ki dönem dönem iştahsızlık problemi de biz görüyoruz. Yani
Büyüme ataklarında, büyüme dönemlerinde, büyüme geçiş süreçlerinde tabii ki çocuklarda iştahsızlık görülebiliyor. Ama öyle belirtiler var ki çocuklarda iştahsızlığa yol açabilir. Bir de iştahsızlıktan bahsetmeden önce şu noktaya da değinmek gerekiyor. Bazen aileler arasında seçici beslenme ile iştahsızlık karıştırılabiliyor. Örneğin belli gıdaları çocuklar bazen yemek istemiyorlar. Ailelerden de çok sık duyuyorum. Diyor ki mesela hocam benim oğlum peynir yemiyor ya da benim çocuğum hiç peynir yemiyor ya da benim çocuğum hiç yumurtanın tadını bilmez şeklinde seçici beslenme şeklinde de aileler karşımıza çıkabiliyor. İştahsızlıkta ise şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Öğün aralarında çocuk atıştırmadığı halde beslenmeye karşı ilgisi nasıl? Günlük hayatını idame ettirecek yeterli kaloriyi, yeterli besin öğelerini dengeli bir şekilde alıyor mu, almıyor mu? Bu soruları yanıtlamamız gerekiyor. Eğer çocuğumuz öğünden önce, beslenmeye başlamadan önce fazla sıvı tükettiyse ya da atıştırmalık aldıysa çocuğumuz tabii ki iştahsız olacaktır. Bir de çocuklarda şöyle bir hata yapılıyor. Çocuğum sabah hiçbir şey yemedi. İşte saat 10 gibi. Ben ona bir iki tane kraker verdim. Hocam sadece bir tane kraker verdim ya da bir tane bisküvi verdim. Ama çocuklar bizden farklı. Çocuklarda çocuğun aldığı bir tane bisküvi onun iştahını kapatabilir. Ya da bir tane kraker bile onun iştahını kapatmaya, kan şekerini yükseltmeye yeterli gelecektir. Kan şekeri yükseldiğinde ne oluyor tabii ki bu abur cuburlarla kan şekerimiz yükseldiğinde? Vücudumuzda tokluk sinyalleri oluşuyor. Tokluk sinyalleri oluştuğunda da çocuğumuz beslenmeye, yemeğe karşı ne yazık ki ilgi göstermiyor. O yüzden yeterli, dengeli bir beslenme planı, rutini oluşturmamız gerekiyor. Çocuklar aslında rutini seviyor, düzeni seviyor. Örneğin sabah kahvaltıyı 8-9 gibi yaptırıyoruz. Öğlen belli saatte ara öğünümüz oluyor. Tabii ki bir anda kan şekerini yükseltmeyecek ara öğünler olması gerekiyor. Öğlen sağlıklı yemeğini yiyor. Akşam belli saatte akşam yemeğini yiyor. Yatmadan 2 saat önce bir acıktıysa eğer tabii ki bir ara öğünü oluyorsa tabii ki bunların hepsinin kan şekerini ani yükseltmeyecek doğal içerikli gıdalar olması gerekiyor. Biz çocuğumuzu bu şekilde besleyecek olursak iştahsızlığın çoğunlukla önüne geçmiş oluyoruz. Ne zaman altta yatan bir hastalık olabilir? Çocuğumuz besleniyor, birlikte sofraya oturduk. Zaten ailelere de her zaman biz şunu öneriyoruz. Mutlaka birlikte sofraya oturun, bir beslenme kültürünüz olsun. Aynı eski zamanlardaki gibi, 90'lardaki gibi biliyoruz hayatın koşuşturması altında işte anne çalışıyor, baba çalışıyor. Aynı saatte evde olunmayabiliyor. Çocuğa bakan farklı bir kişi olabiliyor. Ama yine de mutlaka gün içerisinde en azından bir öğünde birlikte sofraya oturmalarını mutlaka öneriyoruz ve çocuğun beslenmesini gözlemlememiz gerekiyor. O zaman ben burada doğru anladım. Yani eğer çocuğun bir iştahsızlık sorunu varsa yemeklerden önce abur cubur vermezsek o iştahsızlık sorunun aslında biraz önüne geçmiş oluyor. Aynen öyle. Yani kan Süper. şekerimizi bir anda yükseltmememiz gerekiyor. Tabii bu önerilerin hepsi altta yatan bir hastalık olmayan çocuklar için geçerli. Altta bir hastalık olup olmadığını nasıl anlayacağız? Çocuğumuzu çok iyi gözlemleyeceğiz. Birlikte sofraya oturacağız. Çocuğun beslenmesini izleyeceğiz. Bazı çocuklar gıdayı ağzının içinde tutabiliyor, bekletebiliyor. Kimi çocuklarda çiğneme problemleri olabiliyor. Kimi zaman bu ağız içerisindeki yaralar, anatomik defekler, diş problemleri, diş çürükleri bile, basit bir diş çürüğü bile çocuğun çiğnemesini etkileyebiliyor. Ağzının içinde tutmaması lazım o zaman yemeği. Evet, ağzının içinde çok Bu bekletmemesi genelde bir gerekiyor. tabletten bir çizgi film vesaire izliyorsa izlediği şeye dayalı olarak yediğini unutabiliyor bile O bazen. da aslında Daha çok ayrı bir oluyor konu. sanki. O da çok uzun konuşulması gereken bir konu. Kesinlikle tabletle çocuğumuza yemek yedirmiyoruz. Çünkü çocuğumuz o esnada resmen hipnotize olmuş gibi yemeğe değil, açlık ve tokluk sinyaline değil, o izlediği görsele odaklanıyor. Fazla da yiyebiliyor aslında. İhtiyacı olandan Evet. çok daha fazlasını da alabiliyor. Fazla da yiyebiliyor, az da yiyor. Yani birkaç lokma alıyor, başka bir şeye odaklanıyor. Sonra diyor ki, anne ben doydum, ben kalkacağım diyor mesela. Bu da ilerideki psikolojik yeme bozukluklarının da aslında önünü açıyor. Bu aslında başlı başına ayrı bir tartışma konusu bile olabilir. Yani günümüzün modern çağın sorunu diyebiliriz. Özellikle ebeveynlerden de çok sık duyuyorum. Hocam ne yapayım başka çarem yok tabletle ya da telefonla yedirmek zorundayım diyorlar.
Ama tamamen yanlış. Yemeğe odaklanmamız gerekiyor, yani yemek yerken yemeğe odaklanmamız gerekiyor. Etrafta uyarıcı, çocuğun odaklanabileceği başka bir şeyin olmaması gerekiyor kesinlikle. Çocuğun ağzı içerisinde gıdayı tutmaması gerekiyor, iyi çiğnemesi gerekiyor. Zaman zaman çocuğumuzu uyarmamız bile gerekebilir. Mesela oğlum çiğnedin, artık yutabilirsin şeklinde uyarılar da bazen aileler tarafından yapılmalı. Çünkü ne kadar çok çiğnerse, ağız içerisine tutarsa yine onlarda ne yazık ki tokluk sinyallerinin oluşmasına sebep olabiliyor ve çocuğun erken doymasına yol açabiliyor. Bunun dışında çocuklar bir iki lokma yiyip anne karnım ağrıdı daha fazla yiyemeyeceğim diye kalkabiliyorlar. Bu kimi zaman psikolojik olabildiği gibi kimi zaman gastrit ve reflüsü olan çocuklarda da biz bunu çok sık görüyoruz. Altta yatan bir mide problemi varsa da çocuklar genellikle anne midem ağrıdı daha fazla yiyemeyeceğim şeklinde karınlarını tutarak sofradan kalkabiliyorlar. Ya da mide bağırsak problemi varsa özellikle ince bağırsaklarla ilgili ya da sindirimle ilgili bir problem varsa da çocuklar yemek yer yemez bazen tuvalete de koşabiliyorlar. Bu şikayetlerle de bize başvuran ebeveynler oluyor açıkçası. Peki burada tuvalete koşuyor dediniz ya. Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi çocuk yemeği yiyor. Yemekten hemen sonra tuvalete gidiyor. Biz burada diyoruz ki bağırsakları iyi çalışıyormuş, sorun değil. Bu gerçekten bağırsakları iyi çalıştığı için mi? Yoksa bir sorun olduğu için mi tuvalete gidiyor? Aslında belli yaş gruplarında, belli çocuklarda dediğiniz gibi refleks olarak da biz buna tıpta gastrokolik refleks de diyoruz. Midemize gıda girdiğinde aslında refleks olarak kalın bağırsaklar da çalışmaya başlar ve bir dışkılama isteği olur. Mesela anneler de bebeklerinde gözlemlemişlerdir. Ne zaman emzirseler çocuklar altına dışkısını yapar. Hatta anneler der ki hocam emzirdim hemen dışkısını yaptı. Hatta biz tahlil istediğimizde anneler şöyle der. Hocam bir emzireyim dışkısını mutlaka yapar. Aslında bu gastrokolik refleks ama bu refleksin zamanla azalması gerekiyor. Bazı çocuklarda özellikle sabahları gastrokolik refleks devam edebiliyor ve sabah dışkılamalarını o yüzden biz normal buluyoruz. Hemen kahvaltıdan sonra dışkıya çıkmalarını normal buluyoruz. Ne zaman peki anormal? Çocuğun büyüme gelişmesini etkiliyorsa, gün içindeki bu dışkılama sayısı 3-4'ten fazla oluyorsa, dışkının kıvamı daha sıvıysa, dışkı soluksa, kötü kokuluysa, programın en başında bahsettiğimiz gibi mukus dediğimiz böyle iltihabi belirtiler varsa ya da kakada kan görüyorsak bunlar aileler için mutlaka uyarıcı belirtiler olmalı. Anladım. Peki hocam şunu da sorayım. Çölyak hastalığı günümüzün açıkçası çok fazla konuşulan hastalıklarından bir tanesi haline geldi. Çölyak hastalığını belirli testlerle biz anlayabiliyoruz. Hiç anlamazsak, o testleri yaptırmazsak çölyak hastalığıyla insan yaşayabilir mi? Yani fark etmeden de uzun sürer mi? Yaşayabilir. Özellikle böyle durumlarla da sık karşılaşıyoruz. Şu an toplumda zaten %1-2 oranında çölyak hastalığını görüyoruz. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var ki aslında bu buzdağının görünen kısmı %1-2. Aslında tanı konulmayı bekleyen daha fazla çölyak hastası var. O yüzden biz çocuk hekimleri olarak çocuğumuz sağlıklı görünse bile tarama amacıyla zaman zaman çölyak testini istediğimiz durumlarda oluyor. Çölyan belirtileri nelerdir peki? Çölyan belirtisi sadece ishal değil. Çölyan belirtisi sadece karında şişlik değil ya da sadece vitaminlerde düşüklük değil. Çölyak hiçbir belirti de vermeyebilir. Çölyak sadece gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemini etkilemez. Bunun dışında kemik erimesi yapabilir, diş minesini etkileyip diş çürüklerine yol açabilir. Kimi zaman görmeyi etkileyebiliyor. Aslında tüm vücudu etkileyen bir hastalık çölyak. Sadece bağırsakları etkilemiyor. Ama bağırsaktaki belirtileri de zamanla ortaya çıkıyor. Öyle bir anda olmuyor. Yani sessiz bir şekilde çölyak ilerleyebiliyor. Çölyak hastalığını biz genellikle demir tedavisine yanıt vermeyen anemilerde ya da çocuğun B12'si sürekli düşüyorsa, demir ilacı verdiğimiz halde demirini yükseltemiyorsak, böyle durumlarda da yine çölyak tanısı koyduğumuz çok hastamız oluyor. Belli hastalıklar var. Örneğin Hashimoto tiroiditi dediğimiz özellikle ergen kızlarımızda ve bazı çocuklarımızda biliyorsunuz otoimmün yatkınlık varsa görebiliyoruz. Ya da tip 1 diyabeti varsa böyle hastalarda da çölyak hastalığını daha sık görüyoruz ve bunlar da risk grubu hastalar diyoruz aslında.
Bizde şöyle vakalar da oluyor açıkçası. Mesela ben çölyak hastalığı tanısı koyuyorum çocuğumuza. Sonra bakıyorum anne babaya, diyorum ki bu genetik bir hastalık. Size de bakmamız gerekiyor. Anne babaya baktığımızda hiçbir belirti, hiçbir bulgu olmasa bile bazen çocuğa tanı koyduğumuz için anne ya da babada da çölyak tanısı koyduğumuz çok vakamız oluyor. Peki o zamana kadar beslenmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. O zamana kadar da gelmiş. Düzenini değiştirmesi gerekiyor. Aslında ailece diyete uymaları açısından da hani evde eğer bir çölyaklı hasta varsa aslında bu durum onları çok fazla zorlamıyor. Ama zorlayıcı olan nokta, o yaşa kadar dediniz ya hani glutensiz beslenmemiş. Ne yazık ki glutensiz beslenmezsek çölyak hastalığında zamanla bağırsak lenfomasına çevirme riski var. Biz anne babalarda özellikle bu durumdan korkuyoruz. Tamam, siz çölyak tanısı aldınız ama mutlaka endoskopi ile biyopsi yapılarak kesin tanının konulması gerekiyor. Testin yüksekliği yetmez diyoruz. Çünkü ne yazık ki o yaşa kadar diyet yapmadıkları için, bağırsak lenfoma riski olduğu için bir gastroenteroloji hekimine de biz yönlendiriyoruz hastalarımızı. Ve tüm aile taraması çok önemli. Aile taramasını yaparken de özellikle şuna vurgu yapıyoruz. Evet, yaptırabiliyorsa tüm aile üyeleri bu testi, çölyak testini yaptırsın. Ama bunun dışında hastamızın kuzenleri varsa, akrabaları varsa, gelişimi etkilenen ya da karın ağrısı olan ya da yaptırabiliyorsa, bir sağlık hizmetine ulaşabiliyorsa, ki şimdi günümüzde ulaşmak çok kolay, mutlaka basit bir kan testiyle çölyak taramanızı yaptırın diye ailelere altını çizerek vurguluyoruz açıkçası. Genetik bir hastalık olarak değerlendiriyoruz. Genetik yatkınlıkla oluşan otoimmün bir hastalık. Aslında şöyle oluyor. Mesela biz glutenli bir yiyecek aldığımızda, ben ailelere de hep öyle anlatırım ve aileler o kadar güzel anlıyor ki ben böyle anlattığımda. Mesela glutenli bir gıdayı aldık, yedik. Vücudumuzun immün sistemi, bağışıklık sistemi onu bir mikroorganizma gibi algılıyor ve antikor yanıtı oluşturmaya başlıyor. Oluşan antikorlar, kanda dolaşan antikorlar da gidiyor ince bağırsağımız, özellikle duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağına gidiyor ve emilimi bozacak derecede o bağırsağın emici yüzeyini etkiliyor. O emici yüzeyin etkilenmesi, düzleşmesi, tahrip olması neticesinde ise vücudumuza bir takım vitaminleri, mineralleri yeterli alamıyoruz ve bu noktaya geldiğinde zaten çölyak hastalığı bulgu vermeye başlıyor. Süper. Hocam peki şimdi birçok hastalıktan ya da çocuğumuzun düzenli durumundan bahsettik. Siz bir doktor olarak bu hastalıkların hangisinde doktora kesinlikle gidilmesi gerekiyor, önlemini evde alamazsınız dediğiniz durum nedir? Yani altın bir tavsiye aileler için sizden istesek ne verirsiniz? Çocuğumuzun öncelikle rutin takiplerini yaptıralım. Eğer çocuğumuzu uykudan uyandıran, yani gece uykudan uyandıran bir karın ağrısı varsa mutlaka altta yatan bir neden olabilir mi diye üstüne düşmemiz ve bir doktora, bir uzmana başvurmamız gerekiyor. Çocuğumuzun ishali 4 haftadan uzun sürdüyse biz buna uzamış ishal diyoruz ve mutlaka altta yatan bir neden olabilir mi diye gereken testlerin ve muayenenin yapılması gerekiyor. Bunun dışında yine kabızlık, eğer inatçıysa, ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa, çocuğumuzun çok erken dönemlerinde, yeni doğan döneminde başlayan bir kabızlıksa ya da ailede bir bağırsak hastalığı varsa ya da çocuğumuzun gelişimini etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurmamız gerekiyor. Bunun dışında takipler esnasında çocuğumuzun bir takım vitamin ve mineral değerlerini bir türlü yükseltemiyorsak, yeterli takviyeleri aldık, ilaçları aldık, örneğin demiri bir türlü yükselmiyorsa, az önce bahsettiğimiz gibi mideden ya da bağırsaktan bir gizli kanama var mı diye, gizli kan kaybı var mı diye mutlaka dışkıda gizli kan testinin istenmesi gerekiyor. Ya da başka gerekli testlerin de yapılması gerekebilir. Örneğin çocuğumuzun yemek yerken karın ağrıları oluyorsa mutlaka bir altta yatan mide bağırsak rahatsızlığı var mı araştırılması gerekiyor. Sebebi belirlenemeyen kilo kaybı varsa, çocuğumuzun takibinde, son 2 takibinde boy ve kilo gelişimi durduysa ya da kilosunda gerileme varsa mutlaka bir uzmana başvurmamız ve gereken testleri yaptırmamız gerekiyor. Çok güzel.
Peki aileler endoskopi ve kolonoskopi yapılmasından çok korkuyorlar. Özellikle anestezi aldığı için ya da görmedikleri çocuk uyutulduğu için. Yetişkin endoskopi kolonoskopi ile çocuğa yapılan işlem farklı mıdır? Nasıl yapıyorsunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz? Çocuklarda süreç dediğiniz gibi daha hassas ilerliyor. Çünkü ebeveynlerin bir kaygısı var. Hatta bugün bile bir hastam bana, hocam çocuğum çok küçük, bu hastaya nasıl endoskopi yapacağız? Aslında aile de farkında oluyor çoğu zaman. Mide ve bağırsakta bir rahatsızlık olduğunu, bir normal gitmeyen durumun olduğunun aslında aileler de çok farkında oluyor bize geldiğinde. Aslında aileler endoskopi, kolonoskopi yapılmasını istiyor ama işlemden dolayı bir yoğun kaygı yaşıyorlar. Bu konuda da biz ailelere şu şekilde anlatıyoruz ve işleyişimiz de genellikle bu şekilde oluyor. Öncelikle çocuğumuzu anesteziye gösteriyoruz. Çünkü biliyorsunuz narkoz almadan önce herhangi bir ilaca karşı alerjisi var mı? Narkoz alabilir mi? Narkozu kaldırabilir mi? Riskli gruba giriyor mu? Girmiyor mu? İşlemi nasıl yapacağız? Bazen risk altındaki çocuklarda biz işlemleri ameliyathanede de yapmamız gerekebiliyor. Çocuğumuzun sağlığını riske atmamak amacıyla. Ama onun dışında eğer çocuğumuzun durumu el veriyorsa genellikle poliklinik koşullarında endoskopi ünitesinde ameliyathane ortamına gerek kalmadan biz endoskopik işlemlerimizi yapabiliyoruz. Aslında endoskopik işlemler çok kısa sürüyor. Dediğim gibi öncesinde anestezi görüyor, bir takım kan testleri yapılıyor. Gerekirse çocuk kardiyoloji doktorumuz görüyor. Tüm bunları tamamladıktan sonra ki bu saydığım aslında çok hızlı şekilde hallediyoruz biz bunları. 1-2 saat içerisinde hemen organize olabiliyoruz. Çocuğumuz işlem esnasında öncelikle uyumasını istiyoruz. Yani tam uyumadan endoskopik ve kolonoskopik işlemleri yapmıyoruz. Çocuğumuz uyuduktan sonra mide endoskopisi yani üst gastrointestinal endoskopi dediğimiz girişimsel işlemi biz aslında çok kısa sürede 10-15 dakikada yapıyoruz. Ama altta yatan bir neden varsa bazen tedavi edici endoskopi yapmamız da gerekebiliyor. Örneğin midede polip olabiliyor, midede kanayan bir yer görüyoruz. O kanamayı durdurmak için bir takım müdahaleler yapmamız gerekebiliyor. O zamanlarda, öyle durumlarda işlem bazen 20 dakikaya, 25 dakikaya kadar uzayabiliyor ama üst gastrointestinal sistem endoskopisi, mide endoskopisi aslında kısa süren ve güvenilir bir yöntem. Tanısal hem tedavi edici bir yöntem. Kolonoskopide ne yapıyoruz peki? Kolonoskopide ise önce bağırsakların temiz olması gerekiyor. Önce bir bağırsak hazırlık sürecimiz oluyor. 2 gün boyunca en azından işlemden 1 gün önce çocuğumuzun sıvı beslenmesi gerekiyor. Kesinlikle katı beslenmemesi gerekiyor ve bağırsakları boşaltmak amacıyla bir takım çocuğu ishal yapıcı, bağırsakları boşaltıcı bir tedavi uyguluyoruz. Ertesi günü hemen çocuğumuzu işleme alıyoruz. Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.